Çocukluktan itibaren hepimiz evimizde bir evcil hayvan beslemek isteriz. Kedi, köpek, kuş, kaplumbağa ya da balık gibi. Bunların içinde göreceli olarak daha az zararsız olan balıklar pek çok kişinin ilk tercihi olmaktadır. Ancak yine pek çok kişi akvaryum balıkları hakkında bilgiye sahip olmadığı için bu hobiden çekinmektedir. Gelin bugün sizlerle tüm yönleriyle akvaryum balıkları hakkında konuşalım. Haydi başlayalım. Hoş geldiniz. Öncelikle sevgili dostlar, her zaman olduğu gibi videolarımızın daha çok hobiciye ulaşması adına hemen şimdi birkaç saniyenizi ayırarak videomuzu beğenmenizi rica ediyoruz. Sizlerin beğenileri sayesinde bu ve benzeri videolarımız daha çok hobiciye ulaşacak ve verdiğimiz yararlı bilgilerin yayılmasına katkı sağlayacaksınız. İlk olarak akvaryum nedir sorusunun cevabıyla başlayayım. Akvaryum, belirli bir hacme sahip, su sızdırmayan, içini gösteren, balıkların yaşaması için doğayı taklit ettiğimiz bir alandır. Burada en önemli konu doğayı taklit etmektir. Çünkü balıklar doğal yaşam alanlarına ne kadar yakın bir ortam bulursa o kadar huzurlu ve sağlıklı olacaklardır. Bizler de zaten akvaryum kurarak evimizde doğadan bir parça olmasını amaçlarız. Yapılan bilimsel araştırmalara göre akvaryum içindeki balıkları izlemek, stresli ruh halindeyken yükselen kan basıncımızı ve hızlanan kalp atışlarımızı düzenleyerek ideal seviyeye çeker. Bu da aslında evimizin bir köşesine akvaryum kurarak kendimiz için terapi alanı oluşturduğumuz anlamına geliyor. Güzel dizayn edilmiş bir akvaryum, insanın psikolojisi üzerinde rahatlatıcı etki bırakır. Gerçekten de akvaryumda balıkları izlerken bir süre sonra kendiniz rahatlamış ve bambaşka düşünceler içerisine girmiş olarak bulacaksınız. Şimdi sizlere genel bilgiler vermek istiyorum. Akvaryumda beslediğimiz balıklar tatlı su balıkları ve tuzlu su balıkları olarak sınıflandırılmaktadır. Televizyonda izlediğimiz denizlerdeki ya da okyanuslardaki balıklar tuzlu su balıklardır. Ancak bu tarz balıkları marketten aldığımız tuzu kullanarak besleyemeyiz. Tuzlu su akvaryumlar için özel sistemler ve ışıklandırmalar mevcuttur. Ayrıca biraz pahalı sistemler olduğunu da söylemem gerekir. Genelde ise bizler daha çok tatlı su akvaryumu oluştururuz. Tatlı su akvaryumları için çok fazla şeye ihtiyaç yoktur. Uygun bir filtre sistemiyle balıklar rahatlıkla yaşayabilirler. Bir akvaryum kurmadan önce mutlaka beslenecek balık türü belirlenmelidir. Ülkemizde ve dünyada pek çok balık türü bulunmaktadır. Beslemek istediğiniz, hoşunuza giden türe ilişkin bilgileri edinmeniz balık bölümlerinin önüne geçmesi açısından önemlidir. Zaten günümüz koşullarında internetten her türlü bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşılabilmektedir. Beslemek istediğiniz türü belirledikten sonra gerisi aynı zincir halkaları gibi birbirine bağlantılı olarak ilerleyecektir. Çünkü akvaryum kurmak için gerekli ekipmanların tamamı birbiriyle uyumlu olmak durumundadır. Ve tüm bu ekipmanlar sizin seçtiğiniz balıklar için uygun ortamı oluşturmak amacıyla gerekli olduğundan dolayı tüm seçimlerde alacağınız balığa uygun hareket etmek durumundasınız. Örnek vermem gerekirse bir lepistes ya da Japon balığı besleyecekseniz 50-60 santimlik bir akvaryum yeterli olacaktır. Ancak ciklet ya da köpek balığı besleyecekseniz 50 santimlik akvaryum küçük gelecektir. Buradan da şu sonuç çıkmaktadır. Öncelikle beslemek istediğimiz balığı belirlemeli, sonra ise bu balığa uygun bir akvaryum boyutu belirlemelisiniz. Eğer bu konuda kararsız kalırsanız yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Burada bir başka uyarıda da bulunmak istiyorum. Seçtiğiniz balığa uygun boyutta bir akvaryum alsak bile balık sayısını fazla tutmamalıyız. Olması gerekenden fazla sayıda balığı bir arada tutmak hem akvaryum içinde kavgalara sebep olur hem de akvaryum suyu daha hızlı bozulacağı için hastalıklara sebep olabilir. Örneğin 50 litrelik bir akvaryumda 10-15 lepistes rahat bir şekilde yaşayabilirken aynı akvaryuma 15 Japon balığı koymak onları sıkıştırmak anlamına gelir. Biraz önce de söylediğim gibi bütün sistemler birbiriyle uyumlu olmalıdır. Beslemek istediğiniz balığı seçtiniz, balığa uygun akvaryum boyutunu seçtiniz. Şimdi sıra geldi balıkların bu akvaryumda sağlıklı bir şekilde yaşaması için filtre seçimine. Bildiğiniz gibi balıklar hem aynı suda yaşamakta hem de aynı suya dışkı bırakmaktadır. Bu durumda da su kirlenmekte ve balıklar için zararlı maddeler suda birikmektedir. İşte filtre sistemleri balıklarınız için suyu sürekli temizlemektedir. Daha detaylı olarak öğrenmek isterseniz bakteri kültürü videomuzu izleyebilirsiniz. Yeri gelmişken bir hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Bazı hobiciler filtreleri gece kapatmaktadır. Bu yapılmaması gereken bir durumdur. Su değişimi dışında filtreler sürekli olarak çalışmalıdır. Bu sayede su değerlerinde dalgalanma olmayacak, balıklarınız havasız kalmayacak ve uygun bir ortam oluşacaktır.
Akvaryuma uygun bir filtre seçimi yaptıktan sonra hem balıkların rengini tam olarak görebilmeniz için hem de akvaryumun size görsel olarak hoş görünmesi için bir aydınlatma seçmelisiniz. Aydınlatma seçerken de renkli ışıklar yerine beyaz ya da gün ışığı tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Son olarak ise akvaryuma ısıtıcı ve dekor malzemeleri alarak akvaryumu tamamlayabilirsiniz. Dekor malzemesi olarak doğal bitki ve yuvarlak kenarlı taşlar kullanmanızı tavsiye ederim. Yapay bitkilerden ve renkli taşlardan mutlaka kaçınılmalıdır. Unutmayın, bizler doğayı taklit etmeye çalıştığımız için akvaryumlarımızı ne kadar doğala yakın yaparsak o kadar hoş görünecektir. Tüm bu anlattıklarım sizlere karmaşık görünse de akvaryum hobisi doğru bilgilerle ve kaliteli bir donanımla kurulduğunda sanıldığından daha kolay bir uğraş ve hobidir. Bakım zor değildir, çok zaman gerektirmez. Balıklarınıza yem vermek için sabah ve akşam 2'şer dakikanızı ayırmanız yeterli olacaktır. Haftalık olarak ise yarım saat ayırarak akvaryum suyunun %20 oranında değiştirilmesi yeterlidir. Unutmayın, çok ciddi bir durum olmadığı müddetçe akvaryum suyu tamamen değiştirilmez. Akvaryuma eklenecek suyun dinlendirilerek klorun uçurulması ve sıcaklığının akvaryumdaki su sıcaklığına eşit olmasına özen gösterilmelidir. Pet Shop'tan ya da bir arkadaşınızdan balık alırken genel görüntüsüne, rengine, yem yemesine, hareket ve davranışlarına iyi bakılmalıdır. Bu hobiye yeni başlayanlar Japon balığı veya lepistes gibi bakımı kolay balıkları seçmelidir. Balıklara gereksinimi kadar yem atılmalıdır. Fazla atılan yem akvaryumu kirleterek hastalık yapacağı için fazla yemlemeden kaçınılmalıdır. Ayrıca atılacak yemin kaliteli olmasına özen gösterilmeli ve ara sıra da canlı yem verilmelidir. Son olarak size bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Pek çok hobici bir pet shop'a giderek hem balıkları hem de akvaryum ve malzemeleri birlikte alıp eve gelmektedir. Bir süre sonra ise balıklar teker teker ölmektedir. Balık ölümlerinin olmaması için önce akvaryum ve ekipmanlar alınmalı, tüm sistem çalıştırılmalı ve en az bir hafta sistemin oturması beklenmelidir. Akvaryumu kural kurması kesinlikle balıkları akvaryuma koymamalısınız. Sizlere daha önce söylediğim gibi akvaryumun balıklarınız için uygun hale gelmesi çok önemlidir. Bunun için de yararlı bakterilerin çoğalması gerekmektedir. Bu konuya da dikkat etmeniz balık ölümlerinin önüne geçecektir. Evet sevgili dostlar, akvaryum hem bizler hem de çocuklarımız için çok güzel bir hobidir. Özellikle çocuklarımızın güzel vakit geçirmesini sağlarken aynı zamanda da onlara sorumluluk duygusu öğretmektedir. Balık beslenmesi ve üretilmesine dair pek çok videomuz mevcut. Ayrıca bu videoda bahsettiğim konuların detaylı anlatımlarını diğer videolarımda bulabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi umarım bu videomuz da faydalı olmuştur. Lütfen videomuza kısa da olsa yorum yapmayı unutmayın. Yapacağınız yorumlarla videolarımız daha çok hobiciye ulaşacak ve bizleri daha görünür hale getirecektir. Son olarak videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmanızı hatırlatmak isterim. Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.